Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle beraberinde bir kahve yorumlaması yapacağım. Umarım şimdiden herkese şifa olur, hayır olur dilekleriyle başlamak istiyorum. Evet sevgili dostlar, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunun dışında sevgili dostlar, alt kısımda da göreceğiniz gibi hype butonumuz çıktı. Eğer siz de beni seviyor ve destekliyorsanız hype puanlarınızı video üzerinde kullanabilirsiniz. Bunun dışında da teşekkür butonu da çıkmış bulunmakta. Arkadaşlar 250 TL ve üzeri yapacağınız bağışlarda sizlere özel açılımlar ve özel danışmanlık hizmetlerimden de Instagram'dan Kuzgun Tarot üzerinden yapmaktayım. Bunu da söylemişken bir yandan da özel bakımlar, özel danışmanlık hizmetlerimi de yine Kuzgun Tarot üzerinden de gerçekleştirmekteyim. Evet sevgili dostlar, şimdi gelin hep beraber şu fincanı bir yorumlayalım. Bakalım neler çıkmış. Evet. Evet sevgili dostlar, öncelikle sizlere şunu belirtmem lazım. Evet, görmüş olduğunuz gibi gözyaşlarınızın akmaya devam ettiğini görmekteyim. İçinizdeki keder, üzüntü ve oluşan durumlardan dolayı bir türlü istediğiniz gibi sonuçlanmayan durumların hala devam ettiği de gözükmekte. Özellikle bir üçüncü kişi durumundan şüpheleniyorsanız ve bundan dolayı da bir gözyaşı döküyorsanız bu konudaki hislerinizin doğru olduğunu söyleyebilirim. Daha dökülecek gözyaşlarının da olduğunu görmekteyim sevgili dostum. Ama bunun için bir kısım daha, bir vakit daha üzülme durumunun söz konusu olduğunu görmekteyim. Ve bunun dışında eğer aklınızdaki kişi ile ilgili düşünceleriniz de varsa, bu ne yapacak, ileriki süreçte ne olacak diye, bu aklınızdaki kişinin bir pişmanlığının hala olmadığı ve oluşmadığı da gözüküyor. Gayet yüzsüz bir hal ve tavır içerisinde yaptıklarını biliyor ve bunlardan da hiçbir şekilde size karşı bir pişmanlık ve üzüntü duymadığı gözüküyor sevgili dostum. Bunu da buradan belirteyim. Bir de bunun dışında uzak yoldan gelen bir kişinin varlığını da görmekteyim. Uzun zamandırdan beri temas etmemiş olabilirsin. Uzun zamandırdan beri görüşmemiş de olabilirsin. Fakat bu yolculuğun olmasıyla beraberinde bir kavuşma durumu da gerçekleşiyor. Uzak bir yoldan geliyor sevgili dostum. Evet, genel itibariyle hayırlı haberler alacağım bir dönemin olduğu gözüküyor. Özellikle sana hayırlı bir haber getiren bir posta güvercini var. Eğer sen bu konuda bir işle alakalı olduğunu hissettiğim bir yanıt, bir cevap bekliyorsan bu konunun çok kısa bir süre içerisinde senin eline, hanene kadar ulaştığını sana söyleyebilirim. Bir posta güvercini var ve ondan aldığın hayırlı haber sayesinde yavaş yavaş o umutsuzluk durumundan çıkışın olduğu da gözükmekte sevgili dostum. Evet, bundan dolayı da şanslı bir süreç seni bekliyor. Haber çok yakında ve kapında olacak olduğu gözüküyor. Evet, bu aralar aile büyüklerimize dikkat. Özellikle kadın olduğunu gördüğüm anne, teyze, abla da dahil buna, hala gibi aile büyükleriniz, yakınlarınızla alakalı birazcık dikkat gerektiren bir döneme girmişsiniz. Bu kişinin bir hastalığının olduğunu ve hastalığının tekrardan nüksedeceğini sana söyleyebilirim. Enerjisi düşmüş ve şifalanmaya ihtiyacı olduğu gerçeği de gözüküyor. Fakat enerjisi günden güne düşmekte. Bunu yakın bir zamanda sen de gözlemleyeceksin veya duyacaksın. Ama dikkat, bu hastalık süreci enerji anlamında, şifalanma anlamında
bu saydığım kişilerde görülecek ve bir tedavi sürecinin zorlu ve uzun olacağını da sana söyleyebilirim. Günden güne bir erime durumu söz konusu sevgili dostum. Evet, özellikle şöyle bir görü daha elde ediyorum, görmekteyim. Bu aralar karşındaki olan kişinin sana karşı e, ilgi ve sevgi artışı var. Fakat ben bunun altında başka bir neden arıyorum. Birazcık daha tensel bir mevzudan dolayı bu ilgi ve alakasını sana arttırmış. Bu konuda sana karşı şairane, romantik davranışlar, durumlarda bulunabilir. Hatta hediye tarzında bir şey alabilir. Kapında bir anda çiçekle belirebilir ama bunların altındaki yatan neden duygusaldan ziyade tensel bir durum olduğu gözüküyor. Bundan dolayı lütfen onun aldatmacılarına inanma. Tamamen çıkarı doğrultusunda hareket ediyor. Senin duygularını pek önemsemediği gözüküyor. Evet, topluluk içerisinde çok fazla ön plandasın. Bu tekrardan çıkmış. Özellikle bu bir iş yeri olarak gördüğüm bir yerde bir övgüler durumuna bir övgü alacağını ve baş köşeye oturtturulacağın gözüküyor. Çok fazla insan sana danışmaya gelebilir veya seni tebrike gelebilir. Fakat şunu da unutma, seni bu noktaya getiren arka tarafta kısa boylu bir erkeğin olduğunu da görmekteyim. Her şey onun sayesinde. Bu kişinin hakkını yemezsen bulunduğun noktadan daha üst bir pozisyona geleceğini sana söyleyebilirim. Birazcık göz ardı etmişsin. Şöyle bir şey var. Onunla diyaloğun azalmış. Sanki bu övgüler ve bu yaptığın başarıdan dolayı onun bu konudaki sana desteğini, sana vermiş olduğu emeği göz ardı etmişsin gibi gözüküyor. Bu kısa boylu olan kişinin de sana karşı birazcık daha tutumları ileriki zamanda değişecek ama ilerlemek ve yükselmek istiyorsan bu kişinin desteğini her şekilde alman gerektiğini lütfen unutma sevgili dostum. Evet, biraz önce gördüğüm görüyle ilgili tekrardan bir şey söyleyeceğim. Evet, özellikle bu tensel temas durumu tekrardan ortaya çıkmış ve bu konuda özellikle konuşma tarzında, seninle konuşma tarzına daha çok eğileceği gözüküyor ve sözlerinde bir hipnotize bir etkinin olduğu, seni bu şekilde bir baştan çıkartmaya çalıştığı, kafanın içerisindeki e, böyle ince noktaları o kadar çok iyi biliyor ki senin algını, fikrini ve düşüncelerini teker teker kilitlerini açıp bu kısımlarla birazcık kurcalayıp oynadığı ve senin aklını bulandırdığını görmekteyim. Bundan güç alıyor bu kişi ve seni bu yönde de manipüle etmeye çalışıyor. Kesinlikle ve kesinlikle bir daha uyarıyorum. Amacı duygusallık değil, amacı sevgi değil, amacı tamamen tensel bir zevk durumu. Fakat dediğim gibi tatlı diline inanılmaz derecede güveniyor ve buradan seni yakalamaya çalışıyor. Eğer bu kişiyle her şeyi göze alıp devam edersen ileriki süreç içerisinde de yine beni hayal kırıklığına uğrattın, beni arkadan hançerledin diye bir üzülme durumu var. Çünkü işi bittikten sonra, seninle ilgili işi bittikten sonra dönüp arkasını bile bakmadan gidiyor. Özellikle bu konuşmalar içerisinde birazcık daha böyle gizli bir zorbalık durumunun olduğunu, biraz tehditkar bazı şeylerden bahsettiğini de sana söyleyebilirim. Birazcık seni bu duruma sanki zorlayacak gibi bir durum var. Evet, saçlarının ön tarafının daha yoğun bir şekilde olduğu, sanki böyle saçlarını birazcık daha tarz yapmış, saçlarını önem vermiş, dik burunlu ve çıkık çeneli bir kişinin varlığı burada çıkmış. Evet, bu kişinin
birazcık daha kendini geri çektiği, sana karşı hislerini söylemek istediği fakat seni birazcık daha gözleme aldığı gözüküyor. Sen bu kişiyle alakalı olaraktan acaba diyorum. Bazı şeyler mi gizledin, birazcık öteledin mi bilmiyorum ama bu kişiyi kırdığın ortaya çıkmış. Bunu sana söyleyeyim. Sizin daha önceden de sanki bir yakınlaşma durumunuz oluşmuş ama bu kişi birazcık da kırılmış. O yüzden seni gözleme almış. Bunu da buradan söyleyeyim. Eğer bu kişiyle bir yakınlaşma durumu düşünüyorsan o seninle ilgili gözlemini bitirene kadar bunun olmayacağını söyleyebilirim. Fakat daha sonrasında e, seninle konuşmaya başlayacağını da görebiliyorum. Bu kişiyle alakalı olarak da acaba sen bu kişiyi engelledin mi? Acaba sen bu kişiyi hayatımdan çıkarttım diye düşünüyorsun ama içinin bir yerlerinde sanki aklına bu kişinin geldiği gözüküyor. Bu kişinin etkisinin de çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Sanki böyle bir telepatik bir yöntemle sürekli sana kendisini hatırlatma çabası olduğunu da söyleyebilirim. E, yani şöyle anlatayım sana. İnanılmaz derecede sana bir enerji gönderdiği, sana bir mesaj gönderdiği, bana ulaşması gerekiyor diye dualar ettiğini de söyleyebilirim. Ayrıca bir açıdan da şöyle bir görüntü gördüm. Bunu da sana söyleyeyim. İsminin içerisinde E harfi olduğunu görüyorum ve ayrıca kafasında şapka takmayı da seven bir birey de olabilir. Ben saçları daha değer verdim ama bir yandan da görümün içerisinde bir şapka takma, kasketli bir köşeli bir şapka takma durumlarında olduğunu görüyorum sevgili dostum. Ve aranızdaki görüşme ve tekrardan engellerin kaldırılması 9 gün olarak da görmekteyim sevgili dostum. 9 gün içerisinde bir mesajlaşma, bir kendini hatırlatma, bir engellerin kaldırılması gibi bir durum oluşacak. Bunu da buradan sana söyleyeyim. Evet, özellikle bu yakın arkadaşın da olduğunu hissettiğim ama bir arada da bir sevgi var. Sanki tamamlanmamış bir sevgi var. Böyle bir kişi var. Bu kişinin sana düzenli olaraktan yalanlar söylediğini görüyorum. Ve sen de bu yalanlara inanıyorsun. Özellikle bir mağduriyet, bir fedakarlık durumu üzerinden bir yalanlar söylemiş bu kişi sana ve söylemeye de devam ediyor. Şöyle de diyebilirsin, düşünebilirsin. Onun ağzından konuşmak gerekirse açıkçası şöyle bir görü var. Ben senin için işte kolumu feda ettim, bacağımı feda ettim, yüreğimi feda ettim. Yine de sana yaranamadım, sana kendimi anlatamadım diyerekten kendini bir acındırma, bir yalan söyleme durumu söz konusu. Aslında hiç öyle bir niyeti yok. Tamamen gözünü boyamaya ve algını değiştirmeye çalışıyor bu kişi. Bunu da buradan belirteyim. Evet, özellikle buradan beni dinleyen çocuklu e, evli kişiler varsa şu aralar özellikle çocuklar üzerinden yapılacak olan konuşmalarda çok dikkatli olun. Çünkü bu çocuk üzerinden bir fikir ayrılığı durumu söz konusu olmuş. İki tarafta taraflara çekilmiş ve hane içerisinde bir anlaşamamazlık, bir karar verememezlikten dolayı oluşan belirsizlikte e, belirsizliğin verdiği enerjiyle bir kavga durumunun olduğu, bir araların açılma durumunun olduğunu da görmekteyim sevgili dostum. Evet, şimdi özür dilerim. Evet, bu aralar dileklerin kabul olma dönemi biliyorsun. Ay döngüsünde de yeni bir ay başladı ve dileklerin kabul olma dönemi. Senin için bu konuda müjde var. Özellikle en çok sıkı sıkıya tutulmuş olduğun, sıkı sıkıya tutkulu bir şekilde istemiş olduğun dileğin kabul olacağı, çok yakında da bunun gerçekleşeceğini de görmekteyim. Bu konuda senden müjdemi isterim.
Bundan dolayı da kanala da abone olursan çok da mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Evet, bir anlaşmazlık durumunun olacağı gözüküyor. İki tarafta kendince haklı durumları ortaya sunacak. Bütün herkes eteğindeki taşları dökecek. Son kozlarına kadar oynayacak. Ve maalesef bundan dolayı da oluşacak olan aranızdaki anlaşmazlık durumunun giderek temposunun yükselerek artacağı ve belki de bu son görüşmeniz olacağını da şimdiden sana söylüyorum. Çünkü anlaşmazlık artık kabul edilemeyecek bir noktaya kadar varmış sevgili dostum. Ondan dolayı da iki tarafta gemileri yakıyor ve aranızdaki ilişkinin de sonlandığını görebiliyorum. Bunu da buradan söyleyeyim. Ama hayırlı olacak sonu senin için, oh be üzerinden büyük bir yük kalktı diyerekten sevineceğin de ileriki zamanlarda, ilk zamanlarda olmasa bile sevineceğin gözüküyor sevgili dostum. Evet, şöyle birazcık daha incelemek istiyorum. Evet. O çok istediğin ayrılık haberi, ayrılıkla ilgili durumun gerçekleşeceğini görmekteyim ve e, bu ayrılan kişi yüzünü sana dönüyor fakat sen bu kişiye bir dirsek gösteriyorsun. Yani dirsek gösterme demek şu demek, e, başın sıkışınca ya da güvenli bir liman aramak istediğin zaman her zaman bana geliyorsun. Artık yeter, ben bunlara doydum. Ben artık kendi bireysel hayatımda sana bağlı olmadan yaşamımı sürdürüyorum. Bu da gayet mutluyum diyor. Fakat bu kişi de böyle bir dizlerine kapanma durumu gibi görebilirsin. Yani sürekli karşına çıkma, mesajlaşmalar, telefon konuşmalarıyla sürekli kendisini sana hatırlatacak. Her şey gene eskisi gibi. Ben yoluna koyarım, bu işi hallederim, onunla aramı tekrardan e, bir tutarım, tekrardan birleşiriz diye bir umudu var. Ama senin ileriki zaman içerisinde artık kendi yoluna doğru devam ettiğin gözüküyor. Ama müjde bu konuda sana, o üçüncü kişiyle bir ayrılık var. İki tarafta sırtlarını birbirine dönmüş. Özellikle üçüncü kişi bu kişinin yalanlarından, dolandırmasından bıkmış olduğu gözüküyor. Yani üçüncü kişinin bu kişiye karşı bir güven durumu, güven eksikliği olduğu söz konusu ve bu ayyuka çıkmış. Artık onunla daha fazla devam edemeyeceğini de buradan görmekteyim sevgili dostum. Evet, özellikle bir engel görüyorum. Bir engel görüyorum sevgili dostum. Bu bambaşka bir durum. Ee, ilişki durumuyla alakalı. Yaşı büyük birisinin ve bu kişinin sakalı var, böyle bir keçi sakalı olduğunu görmekteyim. Alnı birazcık daha ufak bir alna sahip, elmacık kemikleri çıkık ve burnu o kadar ufak ki sanki böyle şey, yani hani yaptırmış gibi mi diyeyim, çok ufak bir buruna sahip. Yani yüz orantısına göre daha az bir ya daha ufak bir burunu olduğunu görüyorum. Bu kişinin sizin ilişkinizle alakalı hoş olmayan, onay vermeyen bir yapıda olduğunu görüyorum. Bunu size söyleyeyim, ama sizin ilişkinizin dolu dizgin, tam gazında da devam eden bir ilişki durumu olduğunu da buradan sana anlatabilirim. Özellikle ilerleyen zamanlarda ilişkinizin boyutu değişiyor. Fakat ciddiyet eğer istiyorsan sevgili dostum, bu sana anlatmış olduğum, tasvirini yapmış olduğum kişinin engelini aşmanız gerekmekte. İsminin içerisinde Z harfinin de bulunduğunu sana söyleyebilirim. Bu kişiyle alakalı, bu engel çıkartacak kişiyle alakalı sevgili dostum. Evet, şimdi gelelim fincanımıza. Evet, yapmış olduğum yorumlarda uyumlandıklarını kabul edebilir, uyumlanamadıklarını ise evrene gönderebilirsin. Bunu da lütfen unutma sevgili dostum.
Evet. Zor bir dilek, zor bir niyet, zor bir istek maalesef oluşmadığı gözüküyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Bu dilek oluşmayacak sevgili dostum. En azından şu anlık oluşmayacağını sana söyleyebilirim. Evet. Şöyle birazcık daha aksın. Akmasını da tamamlayalım. Şekiller çıkması çok önemli. O yüzden birazcık daha akmasını istiyorum. Değişen durumlar, hareketli bir enerji var. Şu anda çevrende yeni gelişmeler gözüküyor. Daha önce hiç tahmin etmediğin, sıradan olarak görmüş olduğun hayatına yeni ve biraz da olsa değişik bir enerji giriyor. Bu durumdan dolayı da hayatının e, yeni bir yere doğru evrildiğini görüyorum. Daha öncesinde birazcık daha sıradan ve rutine binmişti hayatın, ama önümüzdeki birkaç ay sonrasında hayatında büyük bir hareketlilik ve değişiklikler başlayacağı gözüküyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yatan hasta sahipleri ne söyleyeyim? Bu yatan hasta sahibi olan dostum, sevgili dinleyicim, bu kişinin hala bir yatma durumunun olduğu, iyileşmeye şu anda istediğin tarzda bir cevap veremediği gözükmekte. Bunu buradan söyleyeyim şimdiden. Gelelim ikinci duruma. Diz bölgesi ve kasık bölgelerine kadar ki olan o kısımda birazcık daha sıkıntılar olduğu gözükmekte. Bu konuyla ilgili canın sıkılabilir. Neden sürekli bir ağrı var? Acaba orada ne var tarzında, bu konuyla ilgili daha fazla kendini zorlamaman gerekmekte. Kolay çözümlenecek, fakat birazcık ihmalkar davranıyorsun. Bu bölgeyi ihmal etme. Sana oradan gerçekten hayat kaliteni düşürecek bir ağrı, bir sıkıntı yaratabilir. Evet, heybeni doldurmuşsun sevgili dostum. Yani sırtındaki çuvalı doldurmuşsun. Duygularla, düşüncelerle kendi içini kararttıkça karartmışsın ve yolunda yürümeye devam ediyorsun. Düşe kalka bir yürüyüş durumu olduğunu sizinlemekteyim. Fakat bunları yaparken önünü görmüyorsun. Zaten bu düşe kalka durumu da tam da bu. Birazcık daha takıntılı mısın acaba? Dertlere, sıkıntılar sana çok mu ağır geliyor? Tam olarak bilemiyorum ama birazcık daha kafanı kaldırıp çevreye bakman gerekiyor. Çünkü özellikle bir tanesi daha şey modda, daha normal modda, diğeri ise birazcık daha böyle sanki sportif değil ama kalıplı, şişmanca olduğunu düşündüğüm iki kişinin eee gözetimindesin ve bu kişilerde sana karşı hislerinin olduğunu da söyleyebilirim. Fakat görmüyorsun onlara. Hayat telaşı mı diyeyim, yaşadığın dertler, sıkıntıları daha fazla bir şekilde odaklandığım mı diyeyim, tam olarak burasını bilemiyorum, ama gözün kendinden ve dertlerinden başka hiçbir şeyi görmüyor. İki kişinin varlığını sana söylemiştim. Birazcık daha bakarsan detaylı bir şekilde bunların sana karşı olan tutumlarının ne şekilde olduğunu çok net bir şekilde anlayacaksın. Bunu da buradan söyleyeyim. Evet sevgili dostum. Şimdi burada sana bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir görüşme çıkmış. Bu görüşmenin içerisinde seni gerçekten üstün bir halde olduğunu, senin üst tarafta olduğunu söyleyebilirim. Sanki birisi senin attığın oltaya takıldığı gözüküyor. Öyle bir güzel bir şekilde yemlemişsin ki oltaya takılıyor ve bu takılmasından sonrasında eline geçirdiğin kozla bu oltaya takılan kişiyi teker teker durumları itiraf ettirdiği ortaya çıkıyor. Ve bundan büyük bir şekilde güçlendiğin haklılığında ortaya çıkmış. Bunu da buradan sana söyleyeyim. Oltaya gelmiş, oltaya takılmış olarak gözüküyor. Yakın bir zamanda, çok değil 15 günlük bir süreç içerisinde seni
bir eğlence durumu içerisinde görmekteyim. Kurtlarını döküyorsun ve bir rahatlama durumunda olduğun gözüküyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Bir de burada sanki yeni bir arkadaşlık ve dostluğun da başlayacağı, yeni bir ilişki durumunun da olacağı gözüküyor. Yeni bir ilişki, fakat sen birazcık bu konuda ego yapmışsın sanki. Biz bunlardan çok gördük. Neler gördük, neler geçirdik. Böyle kolay, ucuz taktiklerle benim yanıma yaklaşamazsın diye reddedeceksin. Fakat işin aslı öyle değil. Bu kişi gerçekten seni tanımak ve seninle görüşmek istiyor. Bu konuda ego yaptığını görüyorum. Yanına da kimseyi yaklaştırmadığını da görüyorum. Fakat bu insanın dediğim gibi niyeti temiz. Gerçekten seni tanımak istiyor. Tanıyacak da düzgün giyimli ve konuşması, oturmasını, kalkmasını bilen bir kişi olarak da gözükmekte. Sevgili dostum. Evet, son olarak da şuralara da bir bakayım. Evet, yani o darlanmış sıkıntılı yüreğini yavaş yavaş ferahlığa erdiği de ortaya çıkmış sevgili dostum. Bunu da buradan söyleyeyim. Özellikle duyacağın haberler, çok hayırlı haberlerin peşi sıra gelmesi var. Önümüzdeki 2 ya da 3 haftalık süreç içerisinde peş sıra çok seni mutlu edecek, tatmin edecek haberlerin geldiği gözüküyor. Bundan dolayı yüreğinde büyük bir ferahlama durumu da söz konusu. Bunu da buradan sana söyleyeyim sevgili dostum. Evet, şöyle bir kere daha bakayım. Evet, tahtını yapmaya başlamışsın. Bu güzel bir şey. Özellikle e, otoriten artıyor. Özellikle sözle, diyalogla olan bir durum görmekteyim. Herkes kulağını çevirmiş sana bakıyor ve gittikçe onların gözünde saygınlığını ve makamının arttığı da ortaya çıkmış. Fakat tahtın her ne kadar yükselirse bir yandan da karşıt zıt bir fikire sahip olan kişinin de dikkatini de çekiyorsun, çekmişsin. Onu da sana söyleyeyim. Birazcık senin bu insanlara karşı konuşma tarzında birisine şikayet edecek. Sanki daha üst seviyede birisine seni şikayet edeceğini görmekteyim. Bu şikayet sonucunda birazcık canın sıkılsa da seninle bu konuda birazcık bu şikayet edilen merci kısım her kimse birazcık canını sıkacak, birazcık daha yoğun bir denetime gireceksin. Burada iki başlılık olmaz diye böyle bir sana bir lafla geri dönecekler ama çok sürmeyecek ya. Bu belirli bir zaman sonrasında daha fazla üzerinde böyle bir baskı olmayacak. Bu baskıyı bertaraf edip tahtını büyütmenin hala aktif olaraktan büyümesinin devam ettiği gözüküyor. Rahatlayabilirsin. Evet. Şimdi 4-5 günlük süreç içerisinde ben bunu kadın olarak görmekteyim sevgili dostum. Bir fitne durumu, bir yalan haber yayma durumu yapacak bir kadının olduğunu görüyorum. E, Sanki bu telefonla seni arayacak, böyle bir yalanla beraberinde bir nifak saçma durumunun söz konusu olduğu gözüküyor. Bu bir konudan dolayı seni dolduruşa getirmek istiyor. Söyledikleri yalan, sakın inanma. Aranı açmaya çalışıyor senin. Bundan dolayı bu kişinin dediklerinde altında hep bir yalan ara ki buluyorsun, bulacaksın da, ama eğer saf bir niyetle dinliyorsan o kişiyi, gerçekten bu konuda bakış açını değiştir. Çünkü özellikle seni dolduruşa getirmek istediğini görür gibiyim. Seni yalnız bırakmak, yalnızlaştırmak istediğini görür gibiyim sevgili dostum. Evet, hedeflemiş olduğum bir konunun varlığı için sanki yayı germişsin, çekmişsin, artık iyice odağın tam geriye fırlatmak kalmış ama kafanda hala ya tutturamazsam gibi bir endişe var. Korkma, bu konuda sonuna kadar cesaretle
Git ki zaten kendini bunun için yeterince hazırladın, odakladın. Hedefi 12'den vuruyorsun. Özellikle bunun niyetin ve isteğinle bağlantılı olduğunu sezmekteyim. Hedefi 12'den vuracaksın. Sana tek gereken cesaret, o cesareti gösterdiğin zaman istemiş olduğun şeyi elde edip hedefi tam da 12'den vurduğunu görüyorum sevgili dostum. Evet sevgili arkadaşlar, bir yorumlamamın daha sonuna gelirken beni dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Başka bir yorumda ve seansta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.